Whiteout Survival'a ikiz yıldız macerası etkinliği geldi arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Şu anda grubumu oluşturdum. İki tane arkadaşımla birlikte oynuyorum. Verilen hasarları detaylı bir şekilde anlatacağım. Etkinliğimizde arkadaşlar bildiğimiz Tundra macerası gibi Monopoly gibi zar atıyoruz. Geldiğimiz kademedeki ödülleri falan alıyoruz. Bu kısma geldiğimizde macera parası 2000, bu kısma geldiğimizde macera parası gibi. Normalde bu eskiden sanki 3000'de, buranın içindeki ise 2500'dü. Bunu düşürmüşler. Burayı da 2500'de 3000'e çıkarmışlar. Şuralara geldiğinizde yine veriyor. Burada arkadaşımın resmi, burada da başka bir takım arkadaşımın resmi var. Ben buraya tıklayıp geldiğim anda bana 100 tane jeton, arkadaşıma da 50 tane mağaza parası veriyor. Burada diğer arkadaşım için de yine aynısı geçerli arkadaşlar. Bana 100 jeton, ona 50 veriyor. Aynı şekilde onlar da oralara gittikçe onlar bana ödül kazandırtıyorlar. Şuradan görebilirsiniz. Şu anda bu arkadaşımız bana 3 tane işte deniz bombası, 50 jeton. Bu arkadaşımız da bir tane bana deniz bombası yapmış. Orada ödüller birikiyor. Birazdan toplayacağım. Buraya geldiğimizde direkt buradaki balinaya, megalodona hasar vuruyoruz arkadaşlar. 200 hasar veriyor ve arkadaşlarımıza bomba veriyoruz. Onlar da 100 hasar verebiliyorlar. Aynı şekilde burada da bunu kazanıp takım arkadaşlarımıza kazandırtabiliyoruz. Burada yeterli hasar vurduğumuzda böyle bize barlar çıkarmışlar. İşte 200 hasar da bu. Maksimum hedefimiz 5000 hasar. 5000 hasardan sonra hiçbir şey vermiyor. Bazı etkinliklerdeki gibi burayı doldurduktan sonra elmas ve hızlandırma veriyor. O yüzden 5000 hasara gelirsek 1500 macera parası ve diğer ödülleri maksimumunu almış olacağız. Bu etkinliğimizin bu kısmı tamamen bundan ibaret. Buradaki bazı ödülleri değiştirmişler. Esans taşı yine vardı. Ateş kristali vardı. Elması ve hızlandırmaları kaldırıp daha fazla esans taşı ve ateş kristali ile eşitlemişler. TP veriyordu. Yanılmıyorsam şu an TP de vermiyor. Ha, uğurlu kahraman donanım ve TP veriyormuş. Üzgünüm. Elması göremedim ama çünkü elmas yok gibi. Uğur var mı sende? Hızlandırma varmış Ben de burada. Hızlandırma veriyor. Onun dışında ufak tefek değişiklikler yapmışlar ama biraz daha komplike ve detaylı bir şey bekliyordum. Biraz boş bir şey gibi geldi bana. Her neyse ikinci sekmeye geçelim. Şimdi ben tüm paketleri alıp oynayacağım ama öncelikle her yere bir bakalım. Buraya geldiğimizde bir paketimiz var. 2x çerçeve paketi. Buradan çerçeveyi kalıcı olarak alıyoruz. Bu her türlü oyuna para yatırmayı düşünen az ya da çok hiç fark etmez. Herkesin alabileceği bir paket. Zaten 250 liraya çerçeve, yan ödüller, ekstra buradaki zarlarla muhtemelen herhalde bir yerlere gelip bazı ödülleri alabiliriz. Kesin alırız hatta. Şu da yine aynı şekilde oyuna bütçe ayıran arkadaşlar varsa atabilirler. Bu konuda biraz tereddüt ediyorum çünkü şu anda inanılmaz bir şekilde boykot konuları konuşuluyorken ben yine işimi yapıp öğretici video çekmeye çalışıyorum. Çünkü oyunda milyonlarca insan oynuyor herhalde ya da yüz binlerce diyeyim, çok abartmayayım. 1000-2000 kişi boykot ediyor diye şey yapmak istemedim. Öğretici video çekmemezlik etmek istemedim. Burada bizim 100 mitik ve çerçeve paketimiz var. Daha doğrusu isim çerçevesi, evet. Klasik arkadaşlar 7 gün sürecek etkinliğimiz. Bu etkinlikte şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya buradaki hedef puanları alıp zarları bedava 7 gün boyunca tamamlayabilirsiniz. Anahtarlarınızı kullanabilirsiniz. Ve bu etkinliğe buradaki gelen işte subay silahlanma yarışıyla falan bunlarla kombolarsınız. İki etkinliği aynı anda puan almış olursunuz. Sizin açınızdan daha iyi olur. O yüzden kesinlikle yan etkinlikleri burada kovalamaya çalışın. Kutup mağazasına geldiğimizde mağazamız çok karlı değil. Üstüne bir de bu iki tane şehir görünümünü arkadaşlar 45.000 yapmışlar. Ben bu akşam canlı yayında yine bir tane hesaptan full paket alıp oynayacağım. 2x paketini aldınız. Görevlerden, günlük görevlerden elde ettiniz. Mağazada ben kesinlikle Mitril tavsiye ederim. Mitril'i alın, geçin. Onun dışında balin arkadaşlar buradan ne alabilirler? Şehir görünümüne 90.000 vermek bana çok absürt geliyor. 90 bine mağazadaki çoğu şeyi neredeyse tamamını kapatıp alabiliyoruz. Şu an yeni tılsımlar ve şifronları konuşuluyorken Mitril'den sonra onlara yönelip onları alabilirsiniz. Onun dışında çok da pek de zaten karlı bir etkinlik olduğunu düşünmüyorum. Ee, Burayı tamamladık. Zaten paket aldıktan sonra bu kısım tamamlanıyor. Doldurma avantajlarında bize bir intikal veriyor. Şurada bir tane böyle bir intikalimiz varmış. Bunu birazdan alacağız ve bu kısımda boş. Şimdi arkadaşlarımız zar atmaya başladı. Bol bol ödüller geliyor. Şu anda 200'ü toplamış oldum. Aslında bu etkinlikte grup oluşturduğunuz kişiler ne kadar yüksek yatırımlı kişilerse siz de o kadar fazla jeton ve ödül alacaksınız. Bunu kombolamaları aslında
İyi olmuş. Böyle ben biraz paket satın alıp hemen ilk günün paketlerini sizlerle birlikte oynayayım. Uğur da yanımda bugün bana eşlik ediyor. Videoları izleyen arkadaşlarımın %68'i kanala abone değilmiş arkadaşlar. Farkında olmadan abone olmayı unutuyor olabilirsiniz. Çünkü kanaldaki, YouTube'daki birkaç video izledikten sonra sürekli zaten önünüze videolar çıkıyor. Eğer unuttuysanız kanalıma destek olmak isterseniz abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hadi videoya devam edelim diyor. Uğurcan. Eğlenceli olacak. En sevdiğimiz etkinlik bu bizim aslında. Oynaması en Ama keyifli biraz etkinlik. farklı Evet. bir etkinlik oldu bu sefer. Ya bu etkinliğin aslında şöyle bir yanı var. Tüm gün paketleri çekip maksimuma geldiğimizde bazen gerçekten şey falan verebiliyor. Hepsinin rengi değiştirdiğinde inanılmaz ödüller verebiliyor abi. Onun için hesaplama yapıp tüm paketleri alıp bakmamız lazım. Öncelikle buraya geldim. Arkadaşımıza hemen şey gitti. Hem Megalodon hasar verdik. Hem de arkadaşlarıma bomba vermiş oldum arkadaşlar. 400 macera parası alabildim. Buraya gelmek bizim için bir avantaj ama şu anda herhalde özel zarım yok. Buradaki ödülü de böyle alabiliyoruz. Bir normal atış atıp atamadık. Yine arkadaşlarıma şey verdim. Megalodon'a hasar vereceğiz. Ne diyorsun? Eski zar etkinliği mi? Şu anki mi Uğur? Ya bence eskisi daha tatlıydı ya. Bu biraz gereksiz olmuş gibime geliyor. Bir Ama de düşük yatırımlı ve orta yatırımlı için ya elmas çok önemli genel olarak. Burada elmasın olmaması çok eksi handikap. Buradan güzel öyle elmas biriktiriliyordu. ama şey diyeceğim. Eski etkinliğe kıyasla 3 kişinin ödülleri birbirlerine ödül veriyor. Şuradan ödül alabiliyoruz. Bence öyle yine bir nevi bir öncekine göre daha iyi olmuş diyebilirim ben ya. Hani ödüller bazıları değişmiş tamam. Ama ne bileyim. Ya bizim Baksana. bu oyunda ateş kristaline ihtiyacımız yok. Genel olarak Evet. esans taşına da ihtiyacımız yok. E, O yüzden hani genel olarak oralara dönmesi hoş olmamış yani. Acaba totalde ben tüm paketleri alınca bu iki takım arkadaşıma ne ödüller kazandıracağım? Onu aslında biraz da görmek lazım. Ya burada mesela keşke şey düşünebilseydik, insanları uyarmak daha hoş olurdu. Mesela her etkinlikte her grupta bir tane balina ya da megalodon tarzı biri olsa, diğerleri düşük yatırımlı olsa mesela bu etkinliğin amacı çok daha güzel olabilirmiş. Evet. Öyle herkes maksimum ödülleri en azından alabilecekleri tüm ödülleri Kesinlikle. alırdı. Bayağı hasar veriyoruz Megalodon'a. Bedavadan ekstra bunu getirmeleri iyi ya. Tatlı olmuş bence. Bir de arkadaşın üstüne geldiğinde onun da 50-50 jeton. 10 kere gelsen 500 jeton. Ne bileyim. Tatlı olmuş bence. Ya da şeye çok alışmışım ya. Eskisine biz yıllardır alıştık. 3 yıldır Evet. aşağı yukarı hani onu oynuyoruz. Onun keyfi hep geliyordu. Daha farklı geliyordu. Şimdi efekti falan değişti. Belki o yüzden de bana kötü geliyor olabilir. Şu ödüller falan değişsin. Renkler falan artsın. O çok da güzel. TP falan da geliyor ya. Uğur. Ama işte Yani mesela senin dediğin gibi benim de devam bu ettikçe hesapta fikrim de değişebilir belki. yok benim de mesela bu hesapta şeye ihtiyacım yok anladın mı? TP'ye, esans taşına, hadi ateş kristali bir nevi T12'ye hazırlık için olabilir. Neye ihtiyaç var? Şu an tılsımla şef donanımı. Onu da mağazadan biraz alacağız zaten. Da görevleri Ya hemen bak toplayayım. sürekli mesela ihtiyacımız olmayan şeyler geliyor. Bu düşük yatırımda da artık çok abartılı ihtiyaç yok. Hani esans taşına, Evet. TP'ye. Hani mesela 12 şef donanım sandığı verdi. O muhteşem mesela. Ama Tabii donanım sandığı çok genel iyi. olarak genel olarak diğerleri gereksiz oluyor. Bunu düzeltebilirlerdi. Hani yeni bir şey getiriyorum, farklılaştır biraz daha. Ama oyun ne zaman bizim hayrımıza bir şey yapmış ki? Şu sağ taraftaki arkadaşa bayağı bir şey kazandırdım. Ya şimdi belki bazı arkadaşlar bilmiyordur. Zara oynarken onun da muhabbetini edelim. Akşam ben de canlı yayın açtım. Bayağı da kalabalıktı. Şu an oyunda birçok oyuncu oyunu boykot ediyor. Boykotun sebebini hemen şöyle kısaca özetleyeyim. Tılsım 16 var arkadaşlar şu anda oyunda. Tılsım 18 getireceklerini söylediler. İşte şef donanımları K5 diyelim. K6 3 yıldız falan gelecekmiş. Onu bugün yayınladılar. Ben de videosunu çekmiştim. İzlemişsinizdir muhtemelen.
Ve Tılsım 16'ları geçen zamanlarda şeye çekmişlerdi. Normalde Gen 7'de geliyordu ve Tılsım takası. Gen 5'e düşürdüler bunun gelme tarihini. Ee, Hadi büyük ödül gel artık. 2000 aldım bu arada. Geldi 2000 sonunda. güzel. Evet. Ee, 3000 büyük ödül. ha pardon. Alışmışım ben ona. Sonrasında bugün yayınladıkları şeyle Gen 4 olan eyaletlere yeni şef donanımları, Gen 5 olan eyaletlere ise arkadaşlar Tılsım 18 getireceklerini ve yeni bir uzman ekleyeceklerini söylediler. Geçenlerde oyuna eklenen uzmanın maliyeti 1-1,5 milyon liradan daha fazla. Zaten oyuncular onu yükseltemiyorken şimdi tekrar bir uzman getiriyorlar. Ya şu anki getirdikleri uzmanın gelmesi bence çok mantıklı. Düşük yatırımlı ya da oyuna para yatırmayan arkadaşlar için. Çünkü savaş uzmanı değil, gelişim uzmanı. Bence oyuna uzmanları istedikleri kadar getirsinler. İsterse 50 tane uzman olsun. Hani bize etkinliklerde ödülleri arttıracak, bedava sandıklar verip bize ekstra ödül verecek her türlü uzmana ben okeyim. Ama sürekli olarak savaş uzmanı getirmesinler. Son gelen savaş uzmanı ya da Romulus'u bir oyuncunun maksimum seviyeye çıkarması imkansız zaten. Hani yıllar geçse bile bunu yapamıyorsun. Oyun buna müsaade etmiyor. Gelişim uzmanına hiçbir lafım yok benim ama. Gizem rozeti verecek mi? Çıldıracağım artık vermesin. Yani gerçekten çok kötü. Evet. Girmek istemedin sen bir şey anlatırken ama bu kadar şans fazla. Kesinlikle. Şey konusu da ikinci bir sinir bozucu konuda Tılsım 16 ya da 18'i Gen 7'den Gen 5'e çekmeleri bence çok büyük sıkıntı. Oyuna yeni tılsım seviyesi gelmesine bir şey demiyorum. Sonuçta illaki şimdi getirmeseler kanka 6 ay sonra getirecekler, 7 ay sonra getirecekler. Bir noktada bunu getirmeye devam edecekler. Sadece süreç uzayacak. Ama bunu erken Ama gene çekmeleri insanlar için sıkıntı. İnsanlar çünkü bir tane tılsımla 11 yapıyordu. Oradan takası açıyordu. Hani bir nevi de olsa biraz tılsımlarını rahat rahat yükseltebiliyordu. Şimdi Gen 5'te bir oyuncu bir bakacak. Eyaletin balinası ya da karşı eyaletin balinası 18 tılsım yapmış. Gen 5'te bir oyuncunun tılsımları maksimum herhalde düşük yatırım 5 seviye falan oluyordur. Ben sanmıyorum 6, 7, 8'e gidebileceklerini rahat rahat oyuna para yatırmayan bir oyuncu. Ya da en fazla 7 olsun maksimum. O da hepsi olmaz zaten. İşte oradaki fark çok açılıyor. Onun eyalet gününü tekrar değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve çoğu oyuncu hep şeye takılıyoruz. İşte sürekli para yatırma, para yatırma. Bu oyun 3 yıldır böyle zaten. Devam da edecek. Bunu hiçbir şekilde değiştirmeyecekler. Bence bizim şikayet etmemiz gereken asıl büyük konu oyunla oyuncuların aktif bir şekilde girip ekip arkadaşlarıyla oynayabileceği ve herkesin eşit olabileceği etkinlikler getirmeleri lazım. Hani buz ateşinden artık canımız sıkıldı, midemiz bulandı ama orası bile bir nevi bir yarışabileceğimiz bir nokta. Ya da geçenlerde ilk sunuculara kış bilmem neyi diye bir etkinlik geldi. İttifak şampiyonası ya da ittifak harekatı gibi giriyorsun asker şey yapıyorsun. 1500 geldi güzel. Ne yapıyorsun? Askerlerini kaydediyorsun. Onlar kendi kendine savaşıyor. Hani bunun yerine 2000 daha aldım. güzelmiş 1500 ya. daha aldım. Bir şeyler oluyor. Bunun yerine aktif olarak girip savaşıp strateji yapabileceğimiz, herkesin orada eşit güçte olduğu ve girip ekip arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz bir etkinlik getirse ya da işte dökümhanedeki mağazadaki ödülleri arttırsa, dökümhanenin bize verdiği jetonu arttırsa, onun dışında buz ateşi madeninin o tılsım ödüllerini arttırabilir. Neredeyse 2 yıldır ödüller aynı, hiç değişmiyor. Ayı avına esans taşı, cartçut falan dışında biraz daha farklı ödüller ekleyebilirler. Çünkü 2 günde bir aktif oynuyoruz. Hani bunları biraz daha arttırdıkları senaryoda ben oyunun biraz daha keyifli olacağını düşünüyorum. Ve yine akşamları girip arkadaşlarımızla mesela hadi bu akşam şu etkinliği oynayalım, şunu yapalım diyemiyoruz. Oyun diyor ki bize 2 haftada bir işte dökümhane var. 2 haftada bir şu saatte gelirsen dökümhane oynarsın. Ya da işte ayda bir kere gelirsen SVS, ayda bir kere gelirsen şato oynarsın şu saatler aralığında. Hani ben şey diyemiyorum. Akşam şu saatte oyuna gireyim ve arkadaşlarımla oyunun tadını çıkarayım diyemiyorum. Çünkü girdiğimde her etkinliği bekliyorum. Oynayabileceğim bir şey yok. Bence asıl bu tarz şeylerin ve düşük yatırımlı oyunculara ekstra verdikleri ödülleri arttırmaları lazım. Asıl bu tarz konularda boykot edeceksek bunu etmemiz gerekiyor. Ya şimdi tutsak boykot etsek hani kaç kişi edecek? Bu ne kadar yayılacak?
Hani bunun öncüsü kim Hiçbir zaman olacak? boykot işe yaramıyor ya. Daha önce yapıldı. 2 sene önce yapıldı. Dediğin gibi hiçbir işe yaramadı. Her şey aynı şekilde devam etti. Bu Ki hiçbir oyunda işe evet, yaramıyor. Parası olan insanlar, bu konuya destek vermiyor çünkü. Hani ben kesinlikle. keyfime bakarım diyor. Ya ismini boykot yapıyor, profil resmini değiştiriyor. Sonra komşu eyaletlerde geri kalmasın diye tüm paketleri çekmeye devam ediyor arka planda. Hiçbir işe yaramıyor yani maalesef. 2000 iyi alıyorsun bu arada. Evet. Oyunun adamısın sen. Ya ben bir de bu tarz konularda biraz bir şeyler söylemeye falan çekiniyorum. Daha önce hiçbir YouTube kanalı bu tarz eleştiri videoları atmadı, şey yapmadı, bu konulara değinmedi. Ben sadece buna özel yılbaşında video atmıştım ya da bazı videolarımda hoşuma gitmeyen, düşük yatırımları kötü etkileyen etkinlikler ya da yeni bir şey getirdiklerinde videoda girip bu kötü olmuş dediğimde videonun altına şey yorumu geliyor. Milleti oyundan soğutmaya mı çalışıyorsun birader? Sana da bir şey beğendiretemiyoruz. Hani insan ne diyeceğini çekiniyor, anladın mı? Bazen kötü bir şey geldiğinde yayında kötü diyorum. Videoya girince dümdüz kötü demek yerine şey yapıyorum. Ya şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Biraz yumuşatarak söylemeye çalışıyorum ki insanlar niyetimi yanlış anlamasın. Ya niyetim de şey değil. İnsanları oyundan soğutmak niye olsun abi? Sonuçta ben içerik üreticiyim. İnsanlar ne kadar çok oynasa, ne kadar çok video izlese benim o kadar daha çok işime yarayacak. Ama oyunun bir noktada artık balinaları memnun etme muhabbeti değil, düşük yatırımlı oyuncular muhabbet şey yapması lazım, memnun etmesi gerekiyor. Oyuna gelen her etkinlik balinalara uygun oluyor. Ya şimdi şu videoyu Ben izliyorsunuz. Kaç tane zar atıyorum? Düşük yatırımlı bir ben oyuncunun artık zarı balinanın da 20 mutlu dakika önce olduğuna bitti inanmıyorum. kanka. Artık onlar da mutlu değil. Zaten onlar mutlu olmadığı için. Ben şeyi düşünmüyorum, bak onu açık açık söyleyeyim. O boykot eden balina hesapların hiçbir düşük yatırımlı oyuncuları düşündüğü için boykot etmiyor. Şimdiye kadar o zaman şey yapsalardı. Şu etkinlikler geldiği zaman işte düşük yatırımlara niye vermiyorsunuz deyip onu da boykot etselerdi o zaman. Hani en büyük yapacağınız boykot bir tane balinanın rallisine katılmayın abi. Tiran'da, SVS'de yalnız bırakın, örnek veriyorum. Bak nasıl adamlar oyunu bırakıyor, oynamıyorlar. Çünkü düşük yatırımlı olmadan, o rallilerde olmadan oyuncular çöp kanka. Hiçbir işe yaramıyor. En iyi sen biliyorsun bunu. Kesinlikle öyle. Ama diyorum ya oyun, free to play hiç düşünmüyor artık. Bir şey Yok, söyleyeyim pay to win sıfır. de düşünmüyor ya artık. Artık onu da düşünmüyor. Hani tamamen şey geliyor bana artık bu oyun sona yaklaştı sanki. Ne koparırsam koparayım derdine mi düştüler çözemiyorum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben hiç öyle düşünmüyorum sona yaklaştığını. Kanka şu an bu tarz pay to win oyunlar arasında açık ara tüm oyunları en yüksek sırada. İşte Whiteout Survival, Kingshot, şimdi yeni Lord Rush diye bir oyun çıkardı. O da patlayacak. Adım gibi eminim patlayacağından. Ya çünkü adamlar sistemi öyle bir oturtmuşlar ki kanka. Bu arada bak, diğer oyunları falan da ben oynuyorum. Hani içerik üretebilir miyim diye. Rise of Kingdom'a bakıyorum. Farklı oyunlara bakıyorum. Şu an yine düşük yatırımla en çok keyif alıp oynayıp sosyalleşebileceğin oyun bu. Diğer oyunlara gir abi, ya aktif oyuncusu yok ya da gerçekten düşük yatırımla hiçbir şey yapamıyorsun. Burada en azından biz bir 50-0-50 bir şey kahraman durumlarını doğru geliştirip kendimizden daha yüksek yatıran oyuncularla rekabet edebiliyoruz. Hani tam kötülüyoruz çoğu şeyini ama o tarz iyi yanları da var. Ama diğer oyunlarda hiç bu tarz böyle bir şey yok kanka. Dümdüz para atıyorsan güçlüsün, değilsen değilsin. Hani zaten bu minimalde, bu oynayış tarzında bir tane oyun getirseler direkt piyasadan silinir. Ama adamlar bir şeyleri doğru yapıyor ki her yaptıkları oyun tutuyor yani. O da her Bilmiyorum. yerden Ama dünya kadar ödül geliyor. Mora dönüştü neredeyse hepsi. yani bu arada büyük ihtimalle bu videoda herhalde 2 taneyi de alacağız biz. Ödülleri de toplayınca. Bana Bir da öyle görünümü geliyor. kesin alacaksın herhalde. 45 bin tamamlayabilecek miyiz? 300 geldi, açtın ağzını. Bence bence tamamlarız ya her türlü. Kaç zarımız? 219 zarımız var hala. Ya bunun ben Baksana izlemesi çok keyifli. ya sabaha kadar Evet. sürsün biz bu muhabbeti yaparız her türlü konuşuruz. Ya işin tatsız Çok akıyor. kısmı ne biliyor musun kanka işte. Ben düşük yatırımda oynarken mesela zar etkinliği gelmişti. O zaman çok da keyifli oynaması. İzlemesi de keyifli bu arada. Ben girmiştim kanka, günlük görevleri falan yapmıştım. Yanılmıyorsam 12 tane mi ne zarım vardı. 20 saniye sürmedi. 12 zara attım ve bitti. Anladın mı? Ondan sonra girip yabancı elemanların videolarını falan izlemeye başlamıştım. Lan ne güzel adamlar sınırsız zar atıyor falan filan diye. Ama her zaman her videomda söylüyorum. Hiçbir zaman bu oyunda hırs yapmayacaksın abi. Biraz işte oyundan keyif aldığın kadar.
Attın paranı, geç abi. Sarmıyorsa, bir şekilde oyun seni strese sokuyorsa bırakacaksın. Hiçbir şekilde uzatmanın hiçbir mantığı yok bence. Ya oyuncuların çoğu zaten şeyden oynuyor kanka. Ekibi olduğu için oynuyor. Bak bu bir. Ekip. İkincisi çok fazla zaman ayırdım. Emek verdim. Onun için oynuyorum. Boşa gitmesin diye oynuyor. Bir kısmı bu kadar çok para attım. Şimdi hesaba para atmazsam hesabım geriye düşecek diyor. Atmaya başlıyor. Devam ediyor. Bir bakıyor bu döngü sürekli devam ediyor. Yani sonu yok. Bu oyunun ben en çok şeyleri görüyorum. Adam bir ekibi var kanka. Oyuna biraz para atmış. Hesabını belli bir seviyeye getirmiş. Hesabı güzel. Gerçekten hani düşük yatırımla minimum maksimum keyif alıyor işte. Ama adam şey yapmıyor artık. Para atmayı bırakmış. Ekibimle sohbet muhabbete giriyorum. Etkinliklerde aktif oluyorum. Hani goy goy şamata etkinlikler şu bu. Benden bahsediyorsun Evet şu an. mesela senden. Sen de öyle. Oyunun ilk zamanları hatta yüksek yatırımlar falan yapıyordun. Bir sürü video çektik. Şunu kazandık bunu kazandık. Şu an 2x paketlerini alıyor musun Uğur? Çok nadir. Bu etkinlikte alırım. Bu etkinlikte çünkü oynamayı seviyorum. Ha deme. Ama diğer türlü almıyorum artık. Artık 2x'lere kadar Çünkü salmaya başladın. tabii. Mesela şey diyorum ya, daha deminden uzmanlardan bahsediyor. Hı Ben bir hı. tek dokümanı oynamayı seviyorum mesela. Diğer her şeye bıraktım. Bir tek Fabian'ı geliştiriyorum mesela. Orada zaman öldüreyim, sohbet, muhabbet, etkinlik. Hani çocuklarla ne yaptık, ne ettik muhabbetine. Diğer Ya, türlü hangi biriyle uğraşacaksın? ya Uğraşma yok. şansın yok. Aynen öyle. Oyunda çok fazla materyal var. Kahraman donanımı, şef donanımı, tılsım, ada, pet, uzmanlar. Hani birini yükselsen bir başkasına geriye düşeceksin. Hani zaten benim videolardaki amacım minimum eforla ve yatırımla maksimum ödülleri alabilmek. Bu arada canının nasıl sıkıldığını gördüm o şey gelince yine. Evet. O sesinden onu hissettim Gizem, Gizem rozetinde. Gizem rozeti. Yok ya. Bu oyun ama Ne oldu bu diyorum ya arada? ben hep bir şey tavsiye ediyorum artık ya, çevirin. Oynamayın. O nasıl tavsiye lan? Gerçekten oynamayın. Gerçekten oynamayın diye tavsiye ediyorum ya. Ya geçen de diyorum yani. Kuzenim başlamıştı oyuna. Hmm. Buna Cicero'yu falan almış. Oyunu sildirttim ben. Ya ben şöyle söyleyeyim sana kanka. Eğer kendini tutabilen bir Ha bak, oyuncuysan, gereksiz paralar yatırmıyorsan, hani öyle şeylerin hırsların yoksa anladın mı? Oyun çok keyifli. Ona hiçbir lafım yok. O kadar para olmasa 3 yıldır zaten insanlar bu oyunu oynamaz, bir mobil oyunu. kesinlikle. Ama Şu an işte şunu demeyeyim. kendini Dur sözünü tutamıyorsan keseceğim. ya ha buyur. Ee, Eğer ki para sıkıntısı olan yoksa, bir gelecek kaygısı vesaire bir şey yoksa, hani lan ben bu keyfime atıyorum 50 bin 100 bin diyen varsa, hani gocunmuyorsa kesinlikle hiç acımasını atsın. O açıdan çok zevk veriyor. Evet. Yani o oyunu o attığın zaman o zevki kesinlikle, o hazzı sonuna kadar alıyorsun. Ama böyle bir sıkıntın olmayacak yani. Ya bir şey falan işte bazı videolarıma şey yorum geliyor kanka. Bir şey videosu atıyorum altına geliyor bir tane arkadaş şey yazıyor. Bu oyunu oynamayın bu oyun dolandırıcı. Benim 100 bin liram gitti. Kanka senin 100 bin liran neden gitmedi? Sen kendi 100 bin liranı attın. Ve muhtemelen birçok hesapta gereksiz atılan 50 bin lira 100 bin lira. Yayında şey açıyorum hesap inceleme yapıyorum. Bir tane arkadaş geliyor. 2 yılda ne kadar attın diyorum. 40 bin lirayı geçmedi diyor. 30 bin lirayı geçmedi diyor. Bakıyoruz harbi geçmemiş. Bakıyorum kanka adam bir ayda 1000 lira atmış ya da atmamış. Hesaba bakıyorum. 50 bin lira atan 100 bin lira atan adamdan daha iyi hesap yapmış. Biz bunu canlı yayınlarda çok gördük. O kadar çok denk geldik ki yani. Çok fazla. Tabii. Evet. Yani Ya şimdi o bu bir adam de inanılmaz bir şekilde keyif alıyor anladın mı? Onda hiçbir sıkıntı yok. Hani oyun seni bu hiçbir çok şeye uzun atmaya soluklu bir oyun zorlamıyor. Sen zaten kendin ya. şey yapıyorsun. Kesinlikle. Ben hep şu mantıktaydım önceden. Ya örnek veriyorum, şu an dışarı gidip yemek yiyeceksin. Hı hı. Dışarı gidip yemek yemek minimum 500 lira. Hani ortalama bir şey yiyeceksen 1000 lira. Döner hariç bahsediyorum. Evet. 1000 lira. Lan bugün dışarıda yemek yemiyorum, oyuna para attım. Bu kadar basit aslında. Hani bu Kesinlikle öyle. keyfi buradan da alabiliyorsun yani. Bu da söylenemeyecek bir şey değil. Ben bu hazzı yaptım, yaşadım. Şu an uğraşmıyorum. Çünkü ben seninle sohbetteyim vesaire, ya da ekibimde arkadaşlarım var. Onlarla sohbet muhabbetteyim. Sırf bu yüzden devam ediyorum oyuna. Ama Ya bu açıdan da bakılabilir bu oyuna. hiç para yatırmadan çok keyifle oynayan arkadaşlar da var ki kanka. Adam giriyor Va- ekibiyle eyalet yönetiyor. R5, R4 giriyor sesle koordinasyon sağlıyor. Savaşları yönetiyor şey yapıyor. Bir kuruş para atmamış. Oyunu iyi biliyor. Savaşlarda insanları iyi yönlendiriyor. Başlayacağım Gizem Rozetine şimdi.
Ama hani dediğim gibi kendi keyif alacağın şeyi yapman lazım işte. Hırs yapmanın bir anlamı yok. Kesinlikle. Hırs yaparsan kaybedersin. Evet. Oyunun bize dayattığı da bu zaten. Buraya düşmediğin sürece problem yok. Bu arada Hırsına yenik turuncular düşmeyenler her gelmeye türlü başladı. yürüyor. Başladı. Bakalım şimdi ödül miktarları nasıl olacak? Bizimkilere var ya bir şehir görünümü de onları aldırtacağım ekibe. Ne ödül verdik acaba ya? Keşke kendi verdiğimiz ödülleri de görebilsek. Sorabiliyor muyum acaba? Bir, Şey bakalım o bir. gözüküyor mudur? Bak şuraya tıklayıp bakacağım da bitireyim öyle tıklayayım dedim ya. 100 tane daha var. Bizi merakta bırakma. Bir şey olmaz dur. Şuradan ne veriyor maksimumda? Bu şu anda bunu veriyor. Burada ne veriyor? Mitik parça veriyor. 1000 elmas veriyor. 3000 elmas veriyormuş. Burada da şey. Ya hala 12 donanım onlar da sandığı alıyor. güzel ama. Arkadaşlardan bana bunlar gelmiş kanka şu an. 14, 16, 250, 350. Sonunda alalım herhalde onlar da atıyorlar hala. Şu an 45 bine ulaştık. O Bizim ödülleri verdiğimizi toplayınca. göremiyoruz. Evet daha şu yanda şey ödülleri var kanka. Sandık Tabii ödüllerimiz tabii. var. Onlarla beraber rahat Evet. ulaşıyoruz. Ben, İkinci bu, gün 90 bine ulaşacaksın. ben şu ödüllere bakayım da belki 7 gün boyunca paket alıp full artı full gidebiliriz. Oğlum bir şey söyleyeyim mi sana Uğur? Aşağıdan Keşke çok hesap fazla yapsaydık ya. çok fazla ödül veriyor. Ateş kristallerine bak. Evet, gördüm ya. Hmm. Değil mi, fikrim değişiyor diye. Yo Dedim ya. yo şeyler için bana mantıklı geliyor kanka ya. Megalodonlar, balinalar için mantıklı geliyor. Özellikle Ya ateş onlar için her kristali, şey TP, mantıklı. hızlandırma. 3 kişi oynuyor. 3 tane Megalodon'un girip oynadığını düşünsene kanka aynı grupta. 300 verme Çok be. ütopik olur ama. Yapılır ki birçok eyalet şey. Ya benim artık fikrim bazı konularda değişmeye başladı. Mesela şey konusu. İnsanlar önceden işte güçlü eyaletlere falan gidip şey yapıyorlardı. Artık biraz daha böyle kendiniz civarlarınızda eğer ölü ve zayıf eyalet bulursanız kendi 10-15 arkadaşınızı, 20 arkadaşınızı, 50 arkadaşınızı artık alıp gidip o eyalete takılabilirsiniz ya. Sonuçta yakın arkadaşlarınız orada olduğu sürece sıkılmazsınız da oyundan. Kendi aranızda kule taret tutarsınız. Şato, dökümhaneler de size göre rakip gelir biraz daha. Hani o şekilde belki biraz daha oyundaki keyfinizi maksimuma çıkarabilirsiniz. Ya da isterseniz full artı full işte Tiran eyaletine, öncü eyaletine gidin. Eğer orada da ekiple anlaşıp oynama şeyiniz varsa bu çok fazla insanların oynayış tarzına aldıkları keyfe göre farklılık gösteriyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bu tarz farklı seçeneklerin olması da iyi ama hadi Ama vermeyelim zaman. arada olmak çok kötü mesela. Arada olmasınlar. Ya öncü Bence büyük de eyalette oynayacaklar ya ya da da en küçük şeyde eyalette oynayacaklar. kesinlikle Arası çünkü kötü oluyor. Çünkü tren, o biz yani bir iki kere tren yaptık birlikte büyük ekiple. Hani sen ben vesaire. evet O çok zevkli bir şeydi mesela. Bak, bir tren olamadığımız halde çok çok yaklaşmıştık ama eğlendik. o hazzı almak muhteşem bir şeydi. Ya da tam tersi, küçük eyalette oynayacaksın. Ona göre savaşacaksın. Ama arada kaldın mı sana balina geliyor. Bu sefer ya karşı rakibine balina geliyor. Bu sefer tüm eğlence, keyif gidiyor. Kesinlikle. Ben ekstra yine etkinlikler yapacağım ya. Geçenlerde arkadaşlar bu var mısın yok musun yarışması var. Herkes zamanında televizyonda izlemiştir. Onu Whitehouse Survival ve King Shot için uyarladık. Yarışmacılara ödülleri Frostar, Ayaz Yıldızı olarak değiştirdik. İşte bankamız Hamdi Bey falan oldu. Genel bankamız oldu. 6 tane yarışmacıyla yaptık. Ya ben hiçbir zaman bu kadar bir yayında eğlendiğimi hatırlamıyorum. Girip yayın kaydını canlı yayın kesitlerinden izleyebilirsiniz. Ya da başka bir konseptimiz vardı. Hangisi gerçek balina diye. Orada da 4 tane oyuncumuz geliyor. Bir tanesi gerçekten oyunda balina. 3 tanesi de düşük yatırımlı hesap. Balina doğruları söyleyip balina olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Düşük yatırımlı hesaplarda yalan söyleyip balina olduğunu ikna etmeye çalışıyor ve jürideki arkadaşlarımız da doğruyu bulmaya çalışıyorlar. O da bayağı eğlenceliydi. O yüzden canlı yayını biraz daha bu tarz içeriklerle bence daha eğlenceli olabilir. Biraz bunun üstüne duracağım bu ara. Çünkü yapacak bir şey Ben yok çok artık keyif yani. aldım. Çok keyif almıştım Evet. o canlı yayını izlemekten. Kesinlikle. Özellikle buradan da daha önce canlı yayında ya da video çekmediğim balina arkadaşlar varsa ya da ben çok iyi yalan söylerim, balina olduğumu herkese ikna ederim diyen düşük orta yatırımlı arkadaşlar varsa
Onlar da şeye katılabilirler. Yarışmaya katılabilirler. Bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Ama mesaj atarken sizden ricam merhaba yazmayın. Cümle içinde yazabilirsiniz. Sadece merhaba yazıp bırakmayın. Hani konuyu da altına yazarsanız daha iyi olur. Sabah uyanıyorum 500 tane merhaba. Merhaba. Bana sürekli şey geliyor bu arada. 14. Katılan arkadaşlar Evet. sana balina olduğunu ispatlamak zorunda değil mi? Katılan Ya arkadaşlar ben balina katılıyorsa zorunda tabii. Zaten hesabına bakıyorum ben ya bir onun. şey söyleyeyim ya. Hı Ha, hı. yoksa güzel eğlence çıkabilirdi. Bir gün Ödüllerin face hiçbirini almadan 47.000 oldu. ikinci gün full çekmeye bile gerek kalmayabilir. Ben şuradan şanssız zar falan yok muydu ya bu illüzyon zarı? Ben şuradan almadım muhtemelen de. Alma Neyse. ya. Yarın şey yapacağız ya. Vur 50.000 oldu ya. Gitti şuradan da bak. Ödüllerle 60 bin Yüz oluyor hedef. herhalde. İşte 3 hedef. 60'ı da geçiyor. 5.000 tane şey veriyor. 10K buradan geliyor. 3.500 hedefine kaldım sadece. Görevleri toplayalım. Görevleri bitirmişim Hmm. zaten. Şuradaki hasardan Mesela bunu kaç siz aldık? yapmayın arkadaşlar. Oy. Bunu siz yapmayın. Balina olsanız da. Ha, her şeyi tamamladım. 4.300 buradan geldi. Hızlandırmalar geldi. Şeyler geldi. Abi çok iyi. Şuraya tıklıyoruz. 450, 350 kanka. 800, 800. 800 Bir artı tane mitril geldi. Megalodon'a hasar vurduk. 12 tane de. Buradan da 2400 elmasa 24. O çok fazla ödül veriyor ya. Ben kaç verdim acaba arkadaşlara? Toplamda 66.000 oldu. Bak şu arkadaş hala atmaya devam ediyor. Topla. Tamam. Toplam 16.500 ben hasar vermişim. 11.900, 12.000. Acaba mesaj attılar mı? Benden kaç aldınız diyeyim. Hemen bir dakika. Şuradan yardım özetine tıkladığımızda görebiliyoruz. Ben Batu 35'e toplamda 1000 vermişim. Lucifer'a ise 750 vermişim. Buradan da onlara kazandırdığım roketleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 1750 gitmiş. Buradaki mağazayı zaten boşaltacağız. 1750'ye arkadaşa bir tanesine 1 mitril, diğer arkadaşa da 1 mitril vermiş gibi bir şey olmuşum. Ekstra ödül ödüldür abi. Güzel. Etkinlikte şu an için yapılacak pek bir şey yok. Ben devamını artık sonraki günleri canlı yayında düzenli olarak bu hafta full oynarız arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa bu akşamki canlı yayında tekrardan tüm paketleri oynayacağız. Yarın akşam da var mısın yok musun yarışmamız var. Onun için de benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.